Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle hem kız bebeklere hem erkek bebeklere uygun bir yelek çalışacağız. Yeleğimin büyüklüğü 2 yaş arkadaşlar. 1,5 yumak ip kullandım. Benim ölçülerim çok da küçük değil. O yüzden gayet rahat 2-2,5 yaş giyebilecek bir yelek. Yeleğimize yaka kısmından tekstil tipi örgü başlama ile başlayacağız. Roba kısmında yelpaze artış tekniğini uygularken bu kısımda da kısa satır dönüşleri tarif ettim. Yuvarlak bir yaka olması için. Roba kısmını tamamladıktan sonra beden kısmında ise çok güzel bir model anlatımı yaptım. Tüm sıralarını anlattım modelimin. Ayrıca kanalımda modelin ayrıca anlatım videosu var. Açıklamalara videonun linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Çok hoş duran bir model oldu. Örmesi de çok kolay. 2 sıradan oluşan bir model. 5 ilmek ve 2 ilmeğin katlarından oluşacak. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da rahatlıkla yapabilir. Yeleğimi ve modeli hiç çekinmeden başlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte başlayalım. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak ipimiz var. İpimiz Kartopu marka. Kartopu Baby One. 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No K331. Birinci yumağımı kaldırıyorum. Şişimizde arkadaşlar ben yine 3 numaralı misinalı şişle yapacağım. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5'la yapabilir. Eli bol olanlar 3 numarayla yapabilir. Benim elim orta karar bir ilmek atarım ama tarifte biraz rahat olsun diye hep 3 numara şiş tercih ediyorum. Şişimin milimini de bu şekilde gösteriyorum. Şişimize 82 ilmek atacağız. 82 ilmeğimi atıp hazırladım ben. Başlıyoruz şimdi. Tekstil tipi örgü başlama ile başlayacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yeniden bir tane ters ilmek ve düz ilmek. İlk sırayı bir ters bir düz ilmek örerek tamamlayacağım. İkinci sırada anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayım. Bir ters bir düz örerek ilerledim. Düz ilmeğimi örüp bir ters ilmek örüyorum. Düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmekle bitirip sırayı kenar ilmeğimi şişime takıyorum. İkinci sıradayız arkadaşlar. Şimdi bir işlem yapacağız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonraki ters ilmeği gelişine örüyorum. Yerleştiriyorum biraz ipimi. Daha sonra şişimi örgünün alt kısmından takıp düz ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Sol yöndeki şişten çıkarıp çeviriyorum. Tekrar sol yöndeki şişe takıp düz örüyorum. Yeniden bir ters ilmek örüyorum. Düz ilmekte aynı işlemi yapacağım. Şişimi örgünün alt kısmından ters yüzden takıp düz ilmeği alıp çevirip şişime alıyorum ve düz örüyorum.
Ters ilmeği gelişine örüyorum. Düz ilmek için aynı işlemi yapıyorum. Yeniden ters ilmeği ördüm. Düz ilmek için aynı işlemi yapıyorum. Taktım, çevirdim ve düz ördüm. Yeniden bir ters ilmek. Ters ilmekte bir işlem yok. Normal örüyoruz. Düz ilmek için şişimizi örgünün alt kısmından takıp şişimize alıp şişimize taktıktan sonra düz örüyoruz. Devam ediyorum. Sıra sonunda bu kısımda anlatıma devam edeceğiz. Sıra sonundayız. Yine ters ilmeğimizi ters olarak ördük. Düz ilmek için şişimizden alıp çevirip tekrar takıp düz ördük. Yeniden ters ilmek. Düz ilmek için aynı işlemi yapıyorum. Tekrar ters ilmek. Son düz ilmeğimizi de çevirip şişimize taktık ve düz ördük. Kenar ilmeğini takıyorum şişime. Şimdi bir ters bir düz örgü öreceğiz arkadaşlar. 2 sıra örgü yapacağız. İlmeklerimizde herhangi bir işlem yok. Gelişine bir ters bir düz örerek devam ediyoruz. İki sıra örgüyü tamamladıktan sonra anlatıma devam ediyorum. Tamamladım arkadaşlar sıralarımı. Örgümüzü ilmek attıktan sonra 4 sıra örgü örmüş olduk. İlk sıramız bir ters bir düz, daha sonra ilmeklerimizi çevirerek bir sıra daha ördük. 2 sırada bir ters bir düz örgü ördük. Toplamda 4 sıramız oldu. Şimdi haroşa örgüye başlayacağız. Bunun için bir önceki sıranın son ilmeğini haroşa örüyorum, yani ters örüyorum. Kenar ilmeğimi alıp diğer ilmeklerimi de ters ilmekle haroşa örmeye başlıyorum. İki çizgi haroşa örgü yaptıktan sonra ilik yeri açacağız. Sıraları tamamlayıp ilik yeri için anlatıma devam edeceğim. Yeleğimizin yakasında ilerledim. Düz yüzde 2 çizgi haroşamız var. Ters yüzde de 2 çizgi haroşamız var. Örgüde ters yüzde sol yöndeyiz. Örgü ipini başladığımız bu kısımdayız. Şimdi ilik yeri açacağız. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 7 ilmek bıraktım. 2 sırada açıyorum ben ilik yerlerini. Düz olarak katladığımızda ilik yeri sağ yön üste gelecek şekilde erkek bebek için ilik yeri açacağım. Kız bebek için yaparsanız bu yönde açacaksınız arkadaşlar. Örgünün başladığımız ipi size ölçü olsun. Başlıyoruz şimdi. 7 ilmekten bir ilmek daha örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum.
Başka işlem yapmıyorum bu sırada. Kalan 4 ilmeği haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Düz yüzü örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Daha sonra 3 ilmek daha örüyorum. Şişimde 4 tane ilmeğim oldu. 4 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeğin hizasındayız. Eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyoruz ve diğer ilmekleri haroşa örmeye başlıyoruz. İlik yerini de açmış olduk. Bundan sonraki ilik yerlerini 13 çizgi haroşa ile açacağım arkadaşlar. 12 çizgi olduğunda 13. çizgiye ilik yeri açacaksınız. Sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı ördükten sonra ayrımları anlatmaya başlayacağım. Yeleğimizde yaka kısmını tamamladık arkadaşlar. Sol yöne bir tane ayraç taktım. Ayracımdan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğim var. 15 ilmek ön sayısı. Artışlarımızı yapmadan önce 2 sıra örgü öreceğimiz için sadece bu ilmeğimi taktım. Sağ yönde de 7 ilmek bant için haroşa örgü yapacağız. Diğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bant ilmeklerini haroşa örüyoruz. İki, 4, 6, 7 tane. 7 ilmekten sonra ilmeklerimizi düz örmeye başlıyoruz. Yapacağımız roba artışı için bize 2 sıra örgü lazım. O yüzden ayracımızın olduğu kısma kadar 15 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz yüzde düz öreceğiz. O kısma kadar kesmeden öreceğim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için herhangi bir işlem olmadığı için çok yavaş örmüyorum. Sadece düz ilmek. Sol yönde de ilk kısa satır dönüşümüzü yapacağız. Ayracımın olduğu hizaya gelince. Bitirdiğimizde güzel bir yelek olacağını umuyorum. Modeli ve artış şekliyle, tekniğiyle. Ve mavi ayracıma geldim. Sol yöndeki ilmekleri sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. 15 ilmekten 1, 2 ilmek örüyoruz. 13 ilmeği şişimizde bırakıyoruz. Örgünün tersini çeviriyoruz. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. Bu ilmeğimi 2 ilmek gibi yaptıktan sonra ilmekleri ters örmeye başlıyorum. Ters yüzdeyiz. İlmekler ters örülecek. Öreceğimiz ilmek sayısı da ters yüzde ipimizin olduğu bölümde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. 15 ilmeği sağ yöne sayıp bu kısma da bir tane ayraç takıyorum. Bir ilmeğin hizasına 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane kontrol ettim.
Pembe ayracın olduğu kısma kadar ters yüzden örüp devam ediyoruz. Yine herhangi bir işlem yok. İşlem olan yere kadar hızlı öreceğim. Siz videoyu ayarlardan yavaşlatıp daha yavaş haliyle seyredip yapabilirsiniz arkadaşlar. Son ilmeğimi de örüyorum. İlmeklerimi yine sayıp kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. 15 ilmek örünce ters yüzden bu kısımdan da 1, 2 ilmek ters örüyorum. 13 ilmeği şişimde bırakıyorum. Bu kısımdaki ilmekleri biraz ikişer ikişer birer birer örerek bir oyuntu yapacağız bu kısma, bant kısmına kadar. Düşündüğüm arkadaşlar 2, 4, 6, 7 ilmeğin 2 tanesini birlikte örmek, bu 4 ilmeği de tek tek örmek. İlk aşamada 2 ilmek alışımın sebebi ise roba artışımız için, yapacağımız işlem için yeterli ilmek olması için. Son ördüğüm ilmeği alıyorum şişime, ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum, çekiştiriyorum. İlmeğim yine 2 ilmek gibi olunca devamındaki bir düz ilmeği örüyorum. 15 ilmeği örüp tamamlamış oldum. Ayracımızın hizasında bu kısımdaki bu düz ilmeğimize artışımızı yapmaya başlayacağız. Sayıyoruz. Şişten itibaren 1, 2, 3. sıraya şişimi takıyorum. Bir kez örüyorum. Biraz yükseltiyorum bu ilmeği. Diğer ilmeklerin 2 katı yükseklikte olması lazım. Ördükten sonra bir tane ilmek doluyorum. Aynı yerden bir kez daha örüyorum. 3 tane ilmek dolamış oldum. Devamında düz ilmeğimi düz örüyorum. Yine biraz bol tutuyorum ilmeğimi. Parmağımla bu ilmeğin kaçmaması için baş parmağımla tutup şişimi aynı yere takıp kol için 3 artma ekliyorum. 1, 2, 3 ilmek. 6 tane artma eklemiş olduk. Ortasında da bir tane düz ilmeğimiz var. İlk artma yeri için işlemimizi yaptık. Devam edip şimdi kol ilmeklerini öreceğiz. Kol ilmeğimiz arkadaşlar 13 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek. Ayraç takmayacağım. Çoğu takipçim sevmiyor ayracı. 13 ilmeği tamamlayınca bu kısımda sadece sağ ve sol yönde kalsın ayraçlarımız. 13 ilmeği ördük. Bu ilmeğimizin hizasından yine artmalarımızı takacağız. 1, 2, 3. sıradan düz sıradan şişimizi taktık. Bir kez ördük. Doladık. Bir kez daha ördük. 3 ilmek ekledik örgümüze. Bir düz ilmeği örüyoruz. İlmeği parmağımızla tutup tekrar aynı yerden 1, 2, 3 ilmek yine taktık. İkinci artma yeri için işlemimizi yaptık.
Daha sonra arka kısmın ilmeklerini örmeye başlayacağız. Sayısını size yine söylemek istiyorum. 22 tane düz ilmek öreceğiz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmekten sonra 23. ilmeğin hizasına artma tekniğimizi ekliyoruz. 1, 2, 3. sıraya taktık. Şişimizi bir kez ördük. Doladık. Bir kez daha ördük. Tutup parmağımızla tutuyoruz. Aynı hizada olması için düz ilmeğimizi örüp bu ilmeğimizi de tutup tekrar aynı yerden 3 ilmek daha takıyoruz. 1, 2 ve üçüncüsü. Üçüncü artma tekniğini de eklemiş olduk. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek kol ilmeğini örüyoruz. İkinci kol için 13 ilmek. Mavi ayracın hizasındaki 14. ilmekten 1, 2, 3. sırayı sayıp şişimizi takıp bir kez örüp ilmeğimizi uzatıyoruz, doluyoruz. Bir kez daha örüyoruz. 3 ilmek taktık. Bir düz ilmek örüyoruz. İlmeğimizi şişimizde tutup tekrar 1, 2, 3 ilmek daha taktık. 4. artma yerimiz. Bu kısımdan 2 ilmek örmüştük. Birincisini düz örüyorum. İkincisi dönüş yaptığımız, kısa satır dönüşü yaptığımız ilmek. Bu ilmeği örmek için şişimizi soldan sağa doğru ilmeğin içinden takıp düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Daha sonra bir tane daha düz ilmek örüp şişimizdeki 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeği sol yöndeki bu ilmekleri örmeden bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyoruz. Son ördüğüm ilmeği şişime alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmeğimi 2 tane gibi yaptıktan sonra 1, 2 ilmek ters örüyorum. Artma ilmeklerine gelince ilk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmeği de örmeden sağ yöndeki şişime alıp orta kısımda düz olarak ördüğümüz ilmeği ters örüyorum. Yine bu 3 ilmeğin ilkini örmeden alıyorum. İkincisini ters örüyorum. Son ilmeği de örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Kol kısmının ters yüzde 13 ilmeği var. 13'ünü de ters örüyorum. Bu ilmekleri tamamlayınca yine doladığımız ilmeklerin ters yüzde ilkini örmeden alıyorum. İkincisini ters örüyorum. Üçüncüsünü örmeden sağ yöndeki şişime takıp orta kısımdaki düz ilmeğimizi
bu yüzde düz olarak ördüğümüz ilmeği ters örüyoruz. Yeniden bir ilmek örmeden sağ yöndeki şişimi alıp diğer ilmeği ters örüyorum. Doladığımız bu ilmeğin sonuncusunu da örmeden sağ yöndeki şişimize taktık. Arka kısımdaki 22 ilmeği ters örerek devam ediyorum. Yine doladığımız ilmeklerdeyiz. Birincisini örmeden şişimize taktık. İkincisini ters ördük. Üçüncüsünü örmeden şişimize aldık. Bir ilmek ters ördük. Doladığımız ilmeklerden yine bir tanesini sağ yöndeki şişe aldık. Bir tanesini ters ördük. Sonuncusunu örmeden sağ yöndeki şişe aldık. Kol kısmındaki 13 ilmeği örüyoruz. Ters örüyoruz. Yine doladığımız ilmeklerdeyiz. Birinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe, ikinci ilmeği ters örüyoruz. Üçüncü ilmeği örmeden şişimize alıyoruz. Dördüncü ilmeği bu kısımda düz yüzde düz örülen ilmek ters ördük. Beşinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişe, altıncı ilmeği ters ördük. Yedinci ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişimize taktık. Devamında bir ters ilmeğim var. Daha sonra kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimize geldik. Bu ilmeği örmek için şişimizi düz yüzden ters yüze doğru taktık. Dikkatlice ilmeğimizi ters ördük. Yerleştirdik. Devamında bir ilmek ters örüyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeği örmeden bırakıp örgünün düz yüzüne örmeye başlayacağım. Son ördüğüm ilmeği şişime alıyorum. İpimi yine ters yüzden düz yüze doğru örgünün üzerinden atıp bu ilmeği yine ikili gibi yapıyorum. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum. Bu kısımda doladığımız ilmekleri yerleştirmeye başlayacağız şimdi. Birinci ilmeği şişimden alıyorum. Doladığım diğer ilmeği de şişime aldım. Bu kısımdaki ilmeği doladığım ilmeğin sol yönüne takıyorum. Bu ilmeği de sağ yöne alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. İkisini birlikte düz ördükten sonra diğer ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra doladığım son ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Doladığım ilmeği ve sol yönden kol kısmından bir ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Artma tekniğimizin ilmeklerini bu şekilde ördük. 2 ilmek eksilttik, diğerlerini düz ördük. Devam ediyorum. 11 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek. 11 düz ilmekten sonra bu ilmeğimle doladığım ilmeğin bir tanesini düzgün olması için yönlerini değiştiriyorum. Doladığım ilmeği bu ilmeğin önüne atıp ikisini birlikte düz örüyorum.
Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip arka kısmın ilmeklerinden bir tanesiyle ikisini birlikte düz örüyorum. Devam edip kol kısmındaki 20 ilmeği düz örüyorum. Bir önceki sırada 22 idi ama biz birer tanesini bu artma şekline birlikte ördüğümüz için 20 olarak sayacağız arkadaşlar. Bir ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri düz örüyorum. Bir ilmeğim kalınca yine sağ yöndeki şişimi alıyorum. Doladığım ilmeği de alıp bu ilmeği sol yöne, doladığım ilmeği sağ yöne takıp ikisini birlikte düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle birlikte düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kol ilmeklerinden düz ilmek örüyorum. 12. ilmeği ve doladığım ilk ilmeği birlikte öreceğim. Yönlerini aynı şekilde düzeltip ikisini birlikte düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek ördükten sonra doladığımız ilmeğin yönünü düzeltip ön kısmın bir ilmeğiyle birlikte düz ördük. Bu işlemi tamamladıktan sonra bir düz ilmeğimiz var. Devamında kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeği örmek için şişimizi soldan sağa doğru taktık ve düz örüp yerleştirdik. Sol yöndeki ilmeklerden yine bir tane daha örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeği şişimde bırakıp örgünün ters yüzünü örmeye başlıyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru örgünün üzerinden atıp 2 ilmek gibi yaptıktan sonra tüm ilmekleri ters örmeye başlıyorum. Bu sırada ters yüzde herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Tüm ilmekler ters örülecek. Ters yüzden ilerleyip bu kısımda pembe ayracın hizasında anlatıma devam edeceğim. Yine pembe ayracın olduğu hizadayım, ters yüzdeyim. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum ve kısa satır dönüşü yaptığım ilmeğe geldim. Şişimi yine düz yüzden ters yüze doğru örgünün solundan sağına doğru ilmeğin solundan sağına doğru takıp bu ilmeğimi ters örüyorum. Şişimden çıkarttım. Daha sonra sol yönden bir ilmek daha ters ördüm. Örgünün düz yüzüne döndüm. Şişimdeki 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek bekleyecek. Bu kısımda 9 ilmeğimiz kalana kadar birer birer ilmek alarak oyuntu yapacağız. Daha sonra örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru ipimi atıp ilmeğimi yine ikili gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra bu kısımdaki artmamız toplamda 7 ilmek, 3 tanesini ördük, 4 tanesi
sol yönde. Bu ilmeğin hizasından yine ilmek takacağız. 1 2 3 sayıyorum ve bu kısımdan artık ilmeklerin ortasındaki kısımdan şişimi takıp bir kez örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum. 3 ilmek takmış oldum. Bir düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı yerden bir ilmek örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar örüyorum. 6 ilmek doladım. Bir tane de orta kısımda düz ilmeğimiz var. Tamamladık artmalarımızı. Devam edip kol ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ilmek düz ördüm. Yine 7 ilmeklik bu kısımdaki örgünün 4. ilmeğinin hizasındayız. İlmeklerimizi takacağız. İlmeğin hizasından, bu kısımdan birinci ilmeği takıyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek daha takıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Aynı yerden tekrar ilmek takıyorum. 1 2 ve üçüncüsü. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini düz örerek diğer artma yerine bu kısma örmeye devam ediyoruz. Saymama gerek yok artık arkadaşlar. Artma tekniğimizin ilmekleri kendini belli ettiği için yedi ilmeklik bu kısma gelince 1 2 3 ilmeği örüyoruz. 4. ilmeğin hizasından 1 2 3 tane ilmek takıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar aynı yerden 1 2 3. ilmek taktık. Yine diğer artma yerine kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Yine artma yaptığımız bölüme geldik. 1 2 3 ilmeği ördük. Ayracımızdan da belli zaten bu kısımda artma takacağımız kısım. Şişimi alt sıradan 1 2 3 sıra sayıp bir ilmek takıyorum. Bir tane doluyorum. Bir ilmek daha takıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1 2 3. ilmeği. Yine 7 ilmekten oluşan artma tekniğimizi eklemiş olduk 4. yerde de. Daha sonra ilmekleri düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düz ördükten sonra yine kısa satır dönüşü ilmeğindeyiz. Şişimizi soldan sağa doğru ilmeğin içinden takıp düz örüyoruz ve sol yöndeki şişimizden bir ilmek daha örüp 2 4 6 8 10 ilmeği şişimizde bırakıp ters yüzü örmeye başlıyoruz. Son ördüğümüz ilmeği sağ yöndeki şişimize aldık. İpimizi ters yüzden düz yüze doğru
atarak bu ilmeğimizin ipini biraz hem sıkılayıp hem de 2 ilmek gibi yaptık. Ve ilmekleri ters örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. 6 ilmek ters ördükten sonra doladığım ilmeklerdeyim. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıp dördüncü ilmeği ters örüyorum. Beşinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıp altıncı ilmeği ters örüyorum. Yedinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum. Kol ilmeklerini ters örüyorum. Ve yine doladığım ilmeklere gelince ilk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize, ikinci ilmeğimizi ters ördük. Üçüncü ilmeğimizi örmeden sağ yöndeki şişe, dördüncü ilmeği ters ördük. Beşinci ilmeği örmeden yine şişimize aldık. Altıncı ilmeği ters ördük. Yedinci ilmeği örmeden şişimize takıp arka kısmın ilmeklerini ters örmeye başladık. Bu kısımda da işlem aynı ve pembe ayracın olduğu bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Ayracın olduğu bölümdeyiz. Pembe ayracın doladığımız ilmeklerdeyiz. Birincisini örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum. İkincisini ters örüyorum. Üçüncüsünü örmeden alıyorum. Dördüncü ilmeği ters örüyorum. Beşinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıp altıncı ilmeği ters örüp yedinci ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek ters ördükten sonra kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeği ters öreceğiz. Şişimizi düz yüzden ters yüze doğru taktık. İlmeğimizi ters ördük. Daha sonra sol yöndeki şişten bir ilmek daha ters örüp şişimizdeki 2, 4, 6, 8, 10 ilmeği örmeden bıraktık. Düz yüze örmeye başlıyoruz. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp bu ilmeğimi 2 tane gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düz ördükten sonra doladığım ilmeklere bir tane kaldı. Bu ilmeğimi ve doladığım ilmeği şişime alıp yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra ikisini birlikte örüyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir tane ilmekle ikisini birlikte düz örüyorum. Devam ediyorum. Kol ilmeklerine düz örerek. Doladığım ilmeklerden önce bir ilmeğim kalınca yine şişime ikisini alıp doladığım ilmeği bu ilmeğin önüne takıp ikisini birlikte düz örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip arka kısmın ilmeklerinden bir ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Devam ediyorum arka kısmın ilmeklerini örerek. Artık ilmeklerim çoğaldığı için tamamını çekmeyeceğim. Bu kısımda da aynı işlemi yapacağım. Bu artma yerlerinde teknikte yaptıklarımızı ve son artma tekniğinin olduğu bu bölümde anlatıma devam edeceğim. Yine artma yerindeki ilmeklerdeyiz. 2 ilmeğimi düzeltiyorum yönlerini. İkisini birlikte düz ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip ön kısmın ilmeklerinden bir ilmekle birlikte ördüm. Ön kısmın ilmeklerini örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra yine ikili gibi olan ilmeğimize geldik. Şişimizi soldan sağa doğru takıp düz örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Bir tanesini daha ördük. 9 ilmeği şişimizde bıraktık. Örgünün ters yüzünü örmeye başlıyoruz. Son ördüğüm ilmeği aldım sağ yöndeki şişime, ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi yerleştirip 2 tane gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Ters yüzde tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz. Artma tekniği işlemi yok bu sırada. Yine ters yüzün bir keresinde ilmeklerimize işlem yapıyoruz, diğerinde hepsini ters örüyoruz. Sırayı devam edip örüyorum. Bu kısımda pembe ayracın olduğu bölümde anlatıma devam edeceğim. Ayracın olduğu bölümdeyiz. Pembe ayracın ters yüzdeyiz. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe kadar ilmekleri ters örüyoruz. Ve ilmeğimiz bu şekilde görünüyor. Şişimizi yine düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden taktık ve ilmeğimizi ters ördük. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Ters yüzde sol yönde bir ilmek daha örüyorum. 9 ilmeği şişimde bırakıyorum. Düz yüze örmeye başlıyorum. Yine bu ilmeğimi sağ yöndeki şişime aldım. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi yerleştirip 2 tane gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüğümde bu kısımdaki artma tekniği yaptığımız ilmeklerinde dördüncüsünün hizasındayım. Yine şişimi bu kısımdan 1, 2, 3 sıra sayıp takıyorum. Bir kez örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar örüyorum. 3 ilmek taktım. Bir düz ilmeği ördüm. Tekrar 1, 2, 3 ilmek daha taktım. Kol kısmının ilmeklerini düz örerek devam edeceğiz.
Yine 7 ilmekten oluşan bu kısımdayız. Artma kısmında 1 ilmeğimizi kaçırdık ve taktık. 1 2 3 ilmek ördük. 4. ilmeğin hizasından şişimizi takıp 1 2 3. ilmeğimizi ördük. Düz ilmeği ördük. Tekrar bir kez ilmek taktık. Bir tane doladık. Bir ilmek daha taktık. Devam edip bu kısımda da ilmeklerimi takacağım. Mavi ayracın olduğu bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Yine artmalarımızı dolayacağız arkadaşlar. 7 ilmeklik bölümden 3 tanesini ördüm. Şişimi taktım. Bir kez doladım. Şişimi takıp bir kez ördüm. Bir tane doladım. Bir kez daha ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Aynı yer için tekrar bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ördüm. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördükten sonra yine ikili olan ilmeğimizdeyiz. Şişimizi soldan sağa doğru taktık ve bu ilmeği düz örüp yerleştirdik. 2 4 6 8 9 ilmeğimiz var. 9 ilmekten 1 2 ilmek daha düz örüyorum. Sadece 7 ilmek bant ilmeğini şişimde bırakıyorum. Örgünün ters yüzünü örmeye başlıyorum. Son ördüğüm ilmeği aldım. Ters yüzden düz yüze doğru ipimi atıp ilmeğimi yine ikili gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi ters örerek doladığım ilmeklere kadar örüyorum. Doladığım ilmeklerine gelince yine aynı işlem. Birinci ilmeği örmeden aldık. İkinci ilmeği ters ördük. Üçüncü ilmeği örmeden şişimize taktık. Dördüncü ilmeği ters ördük. Beşinci ilmeği örmeden şişimize taktık. Altıncı ilmeği ters ördük. Yedinci ilmeği örmeden şişimize taktık. Daha sonra diğer ilmekleri ters örüyoruz. Bu kısımda doladığım ilmeklerde aynı işlemi yapıyorum. Defalarca tarif ettiğim için artık gerek yok. Pembe ayracın olduğu kısımda ters yüzde, bu kısımda anlatıma devam ediyorum. Yine pembe ayracın olduğu kısımda ters yüzdeyiz. Ön kısmın ilmeklerini ters örerek dönüş yaptığımız ikili gibi olan ilmeğe kadar örüyoruz ve ilmeğime gelince ipimi örgünün ters yüzüne attım. Şişimi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içine taktım ve ilmeğimi ters ördüm. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 9 ilmeğim var. 2 ilmek ters örüyorum. Sadece bant ilmeklerini şişimde bırakıyorum. Düz yüzü örmeye başlıyorum. Bu ilmeğimi yine sağ yöndeki şişime aldım. Örgümün ipini ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi biraz sıkılaştırdım ve 2 tane gibi yaptım. Daha sonra ilmekleri düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz ördüm. 10 ilmek düz ördükten sonra doladığım ilmeklerden önce bir ilmeğim var.
ilmeğimi şişime alıyorum. Doladığım ilmeğin ilkini de alıp doladığım ilmeği bu ilmeğin önüne atıp ikisini birlikte düz örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip kol ilmeklerinden bir ilmekle birlikte düz örüyorum. Devam edip bu aradaki ilmekleri düz örüyoruz. Doladığımız ilmeklere bu kısımdaki işlemin aynısını yapıyoruz. Mavi ayracın hizasında bu kısımda doladığım ilmeklerde anlatıma devam edeceğim. Bu kısımdaki doladığımız ilmeklerdeyiz. Yine ilk iki tanesini yönlerini değiştirip düzelttim. İkisini birlikte ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Son doladığım ilmeğin yönünü düzeltip ön kısmın ilmekleriyle birlikte bir tane ilmeğiyle birlikte düz ördüm. Ön kısmın ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz ördükten sonra yine ikili olan ilmeğimizdeyiz. Şişimizi ilmeğin içine soldan sağa doğru takıp düz örüyoruz ve tamamladık ilmeklerimize kısa satır dönüşü yapmayı. Devamındaki 7 ilmeği haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Ters yüzden de sıramızı örmeye başlıyoruz. İlk önce bant ilmeklerimizi, daha sonra diğer ilmeklerimizi örüyoruz. Ters yüzde yine işlem yok arkadaşlar. Tamamı ters örülecek. Ters yüzde pembe ayracın olduğu bu bölümde anlatıma devam edeceğim. Pembe ayracın olduğu bölümde ters yüzdeyiz. İlmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Çiftli olan ilmeğimize kadar öreceğiz. İlmeğimiz kendisini belli etti. Çiftli ilmeğimiz, şişimizi yine ters yüzden, şişimizi düz yüzden ters yüze doğru takacağız. Az önceki söylediğim yanlış oldu. Yeniden takıyorum. Düz yüzden ters yüze doğru takıp ilmeği ters ördüm. Sol yöndeki şişimde 7 tane bant ilmeğim var. Devam edip 7 ilmeği haroşa örüyorum. Tamamlamış olduk arkadaşlar. Hem artma kısmındaki tekniği tarif ettim. 3 tane yaptık. Hem de bu kısımdaki kısa satır dönüşlerinin tamamını, tüm sıralarını anlattım. Çünkü çoğu örgücü arkadaşım örgüye yeni başladığı için benimle örmek daha kolaylarına geldiğini söylediler. Yaptığımız yaka oyuntusu da görüntüsü böyle. Diğer yüzde de bu şekilde. Gayet güzel, temiz bir iş oldu. Şimdi 4 yerde
anlattığım gibi bu ilmeklerimizi dolayarak örmeye devam edeceğiz. Örgümüz yeterli büyüklüğe ve ilmek sayısına geldiğinde anlatıma devam edeceğim. İlik yerlerini unutmuyoruz arkadaşlar. Bu sırada tarif ettiğim gibi iki sırada açıyorum ilik yerini ben. Sırası geldiğinde tekrar açacağım. Devam edip yeterli büyüklüğe gelene kadar örgümü tamamlıyorum. 7 ilmekten sonra ön kısmın ilmekleri düz ve bu kısımda da 4 yerde de ilmeklerimizi dolayıp devam ediyoruz. Robamızda ilerledim arkadaşlar. Şimdi kol ilmeklerinde haroşa örgü yapmaya başlayacağız. İlmek sayısı sizi yanıltacağı için yaptığımız bu teknik, artma tekniğinin sıralarını sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bu tekniğimizden yaptık. 10.sunu bu sıraya başlarken yapacağız. Ön kısmın ilmeklerini tamamladım. Şimdi artmamı ekliyorum. Bir kez ördüm, ilmek doladım, tekrar ördüm. Bir ilmek düz örüyorum, tekrar bir ilmek doluyorum. Bir tane de şişime dolayıp aynı yerden bir ilmek daha takıp ördüm. Kol ilmeklerine başlarken düz örgüyü bırakıp haroşa örgü örmeye başlıyorum. Artmalara devam edeceğiz. Diğer yönde artmamızı ekledikten sonra arka kısmın ilmeklerini düz öreceğiz. Bu kısımda artmamızı ekleyip yine kol ilmeklerini haroşa örmeye başlayacağız. 3 çizgi haroşa örgüyü tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Kol kısmında 3 çizgi haroşa örgüyü tamamladık arkadaşlar. Şimdi doladığımız ilmeklerimizi tekniğimize göre öreceğiz. Daha sonra kol ilmeklerini bir ters bir düz örgü yapacağız. Yaka kısmındaki gibi olması için 2 sıra bir ters bir düz örgü yaptıktan sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Arka kısmın ilmeklerini, ön kısmın ilmeklerini düz öreceğiz yine. Ön kısmın ilmeklerinin birçoğunu ördüm. Son 2 ilmeği birlikte öreceğim ilmeği kaldı. İkisini birlikte
örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 5 ilmek düz ördükten sonra doladığım bu ilmeğimle kol ilmeklerinden bir ilmeği birlikte düz örüyorum. Daha sonra bir ters bir düz örgü yapacağım. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek. Sol yöndeki bu kısımdaki doladığım ilmeklere bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Daha sonra bu doladığım ilmekleri aynı şekilde tekniğimize göre örüp arka kısmın ilmeklerini düz örüp diğer kolda da aynı işlemi yapıyorum. 2 sıra örgüyü tamamlayıp daha sonra kol ilmeklerini kapatacağız arkadaşlar. Tamamladık sıralarımızı arkadaşlar. Şimdi kol ilmeklerini kapatacağız. İlmeklerimi de söylemek istiyorum. Önler 38 ilmek, kollar 57 ilmek, arkası 68 ilmek. Kol ilmeklerini kapattıktan sonra modelimiz için denk gelmesi için kol altına ilmek ekleyeceğiz. Tam ilmeği, beden ilmeğini de ilmeklerimi ekledikten sonra söyleyeceğim. Başlıyoruz şimdi. Model kurulumundan önce 2 çizgi haroşa öreceğiz beden kısmına. Kol ilmeklerini kapatacağımız bu sırada ön ve arka ilmeklerini de haroşa örgüyle örmeye başlıyoruz. Bant ilmeklerini ördükten sonra düz örgüyü bırakıp ön kısımdaki 38 ilmeği haroşa örüyoruz. 38 ilmeği tamamlayıp devam edeceğim. Tamamladım sıramı. İlmekleri sayıp kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmek. Bu kısımdaki 7 ilmeklik artma tekniğinin ortasındaki bir ilmeği ön kısmın ilmeklerine ilave edip şimdi kol ilmeklerindeki bir ters bir düz örgüyü kapatmaya başlıyoruz arkadaşlar. Kapatmak için ilmeğimi alacağım ama bu kısımdan düzgün olması için son ilmeğin arasından tığıma bir ilmek takıyorum. İpimi biraz sıkılaştırıyorum. Daha sonra düz ilmeğimi düz örüp kapatıyorum. Devamındaki ilmeği ters örüp kapatıyorum. Düz ilmeği düz örüp kapatıyorum. Eğer tığla zorlanırsanız şişle de yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Kol ilmeklerinde şişimi yerleştireceğim. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Devam ediyoruz. Artma tekniğimizin ilk 3 ilmeğine kadar ilmeklerimizi kapatacağız. Yine bir düz ilmek, ters ilmek, düz, ters,
ve düz ilmeği ördüm. 38 ilmeği tamamladım. Artma tekniğindeki 1 2 3 4 ilmeği arka kısmın ilmeklerine ilave edeceğiz. Tığımı bırakıyorum, şişimi alıyorum ve bu ilmek kapattığım bu kısımda aldığım ilmeği ilk ilmeğin arkasına atıp ikisini birlikte öreceğim arkadaşlar. Sıkılaştırıyorum biraz ipimi. Daha sonra diğer ilmekleri haroşa örmeye başlıyorum. 68 ilmeğimi haroşa ördükten sonra ikinci kolda bu kısımda ilmek kapatmayı anlatacağım. Tamamladım arka kısmın ilmeklerini sayıp kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 tane ilmeğimiz var. Tığımızı alıyoruz yine. İkinci kol ilmeklerini kapatmaya başlayacağız. Bu kısımda da artma tekniğinin 4 ilmeğini arka kısma ilave ettim. 3 ilmeğini kol kısmına ilave ediyoruz. Son ilmeğin bu kısmından tığımızı takıyoruz. Arasından son 2 ilmeğin bir tane ilmek alıyoruz. Biraz sıkılaştırıyoruz. Daha sonra ilk ilmeğimiz düz örüp aldığımız ilmeğin içinden kaydırıp kapattık. İkinci ilmek ters örüp kapattık. Üçüncüsü düz örüp kapattık. İlmeklerimi kapatıp devam ediyorum. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. İkinci kolun ilmeklerindeyiz arkadaşlar. Kalan ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bu kısımdaki 7 ilmeklik artma tekniğimizin yine 3 ilmeğini kol kısmına ilave ediyoruz. 1 2 3 4 ilmeği ise beden kısmına bırakıyoruz. Tamamladık ilmeklerimizin kapanmasını. Kol kısmında 57'şer tane ilmek kapattık. İlmek kapatmak için aldığımız bu ilmeği de yine ön kısmın ilk ilmeğinin ikinci sırasına attım. İkisini birlikte haroşa örüp ipimi yerleştiriyorum. Ön kısmın ilmeklerini düz yüzden haroşa örerek devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım. Daha sonra beden kısmındaki ön, arka ve ikinci öndeki ilmekleri sayıp modelimiz için hesaplayacağım. Modelimiz çok böyle açan bir model değil. Çok güzel bir model ama birazcık ilmek ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz ilmekleri de kol altına ve ön, arka ve ikinci öne yerleştirerek ekleyeceğiz arkadaşlar. Sırayı tamamlayıp ilmeklerimi hesaplayıp devam ediyorum. Şimdi ilmek ekleyeceğiz arkadaşlar. Kol altında ve beden kısmında modelime göre hesapladım ilmeklerimi. Modelimiz çok güzel bir model. Ne yazık ki örülmüşü yok elimde. Roba kısmındaki bu artmalarımıza da çok uygun gidecek. Ekleyeceğimiz ilmek sayısı da 22 ilmek ekleyeceğiz arkadaşlar. 22 ilmeğin ikişer tanesini kol altında ekleyeceğiz.
5 ilmek bir önde, 5 ilmek diğer önde, 8 ilmek de arka kısımda ekleyeceğiz. Modelin ayrıca örmesi de çok kolay arkadaşlar. Sırası çok kolay. Çok çabuk ilerleyen bir model. Daha önce bir tulum yaptım modelimden. Bir de bu yeleğimde örmek istiyorum çünkü çok hoşuma giden bir model. 7 ilmek bant ilmeklerini haroşa ördükten sonra ilk ilmeği ekliyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek daha örüyorum. 6 ilmekten sonra bir ilmek daha ekliyorum. İkinci ilmeğim 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm yine. Üçüncü artmayı da ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm yine. Dördüncü artmayı ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördükten sonra bir ilmek daha artma ekledim. Sayıyoruz artmalarımızı. 1 2 3 4 ve 5.'si. Kalan ilmekleri gelişine örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeği de örüp ön kısmın ilmeklerini tamamladım. Kol altında ilmek atmak için parmağımıza 2 kere doluyoruz ipimizi ve içinden kaydırarak bir ilmek atıyoruz. Tekrar bir ilmek daha atıyorum. Kol altında da 2 ilmek eklemiş olduk. Arka kısma başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. 6 ilmekten sonra bir ilmek ekliyorum. Bundan sonraki ilmeklerimi 8 ilmek arayla ekleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek. İkinci ilmeği ekledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek. Üçüncü ilmeği ekledik. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Dördüncü ilmeğimizi ekledik. İlmeğimi düzelteceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Beşinci ilmeğimizi ekledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek. Altıncı ilmeğimizi ekledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. 7. ilmeği ekledim. 7. artma ilmeğini 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm ve 8. artmayı ekledim. Şişimde 6 ilmeğim kaldı. 6'sını da örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek. Arka kısımdaki artmaları tamamladık. Şimdi kol altına 2 ilmek ekleyeceğiz. 1, 2. Şişimizi ikinci ön kısma yerleştiriyoruz. Ve ön kısmın ilmeklerini örmeye başlıyoruz. 7 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek ördükten sonra ilk ilmeği ekliyorum. Birinci ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördükten sonra ikinci ilmeği ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Üçüncü ilmeği ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördükten sonra dördüncü ilmeği de ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örüp 5. ilmeği ekledim. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 7 tane bant ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar düz yüzden ve ters yüzden 2 sıra örgü öreceğim. Haroşa olarak öreceğim. 2 sıra bir çizgi haroşamız var. 2 çizgi haroşa olduğunda model ilmeklerimizi yapmaya başlayacağız. Sıramı tamamlayıp devam edeceğim. Artma ilmeklerini delik olmayacak şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bu kısımdaki artma ilmeği gelince delik olmayacak şekilde alıp örüyorum. Tamamladım 2 çizgi haroşayı. Şimdi ilmeklerimizi modelimize göre ayıracağız. Yine 7 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bant ilmeklerini 2, 4, 6, 7 tane arkadaşlar şişimde ilmek. 7 ilmek haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Devamında 2 ilmek ters örüyorum. Modelimiz 5 ilmek ve 2 ilmeğin katlarından ve 2 sıradan oluşan bir model. Bu sırada sadece ters ve düzleri ayıracağız. Ters yüzden de sıramızı örüp düz yüzde tekrar düz yüzde modelimizin ilk sırasını yapacağız. Bu kısımdaki ilmeği tekrar saymak istiyorum. 7 ilmek haroşa, 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Yeniden 1, 2 ilmek ters, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters örüyoruz. Düz yüzden sırayı devam ediyorum. Sıra sonunda bu kısımlarda anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayım arkadaşlar. Son olarak 5 ilmek düz ördüm. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp son model ilmeklerimi de yapıyorum. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden örmeye başlıyoruz. Yine 7 ilmek haroşamız var. Yedi ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters, 2 ilmek düz. Sırayı böyle bitiriyoruz. Düz yüzde modelimizin ilk yapılışını anlatacağım. Şimdi düz yüzdeyiz. İlmeklerimizi modelimize göre örmeye başlayacağız. Yine 7 ilmeğimizi örüyoruz model öncesinde. 2, 4, 6 ve 7.'si. İlk model için 5 ilmek düzümüz var. Bu kısımdan ilk düz ilmeği düz örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmeği şişime alıyorum. Üçünü birlikte bir kez örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Tekrar örüyorum. İlmekleri şişimizde tutuyoruz. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra şişimizden, sol yöndeki şişimizden ilmekleri çıkartıyoruz. Bu ilmeklerimizi diğer ilmekler gibi şişe göre değil, biraz uzatarak örüyoruz. 5. ilmeği de düz örüp daha sonra 1, 2 ilmek ters örüyoruz. Yine 5 ilmeklik model ilmeklerimiz. 1. ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3 ilmeği şişimize alıp bir kez üçünü birlikte düz örüyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. 1 ilmek doluyoruz. Tekrar 3 ilmeği bir kez daha örüyoruz. 5. ilmeği düz örüyoruz. 1, 2 ilmek ters ördük. 1 ilmek düz ördük. Yine 3 ilmeği aldık şişimize. Üçünü birlikte ördük. Bir kez ilmek doladık. Tekrar ördük. 5. ilmeği gelişine düz ördük. 1, 2 ilmek ters ördük. 1 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmeği yine aldık şişimize. Ördük. 1 ilmek doladık. Tekrar ördük. Yeniden 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüp 3 ilmeği aldım şişime. Bir kez ördüm, doladım. Tekrar ördüm. 5. ilmeği düz örüp
devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane model kurulumu yaptık arkadaşlar. Diğer ilmekleri de aynı şekilde örüyorum. Sol yönde 2 modelim kalınca anlatıma devam ediyorum. Modelimiz düz ve ters yüzden 2 sıradan oluşacak. Ters yüzde de kolay bir işlem var. Sıra sonundayım. 2 modelim kaldı. Son olarak 2 ters ilmek örmüştüm. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 3 ilmeği şişime alıp bir kez örüyorum. Bir tane dolayıp tekrar örüyorum. Bir düz ilmek ördüm. 1, 2 ters ilmek ördüm. Tekrar bir düz ilmek ördüm. 3 ilmeği şişime aldım. Üçünü birlikte düz ördüm. Bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. Bir düz ilmek örüp model ilmeklerini tamamlıyorum. 7 ilmekten oluşan bant ilmeklerini haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Ters yüzde modelimizin ikinci sırasındayız. Yine 7 ilmeği tamamlayacağız. Daha sonra model ilmeklerini örmeye başlayacağız. 2, 4, 6, 7 tane. 5 ilmekten oluşan bu model ilmeklerimizde ilmek kaydırma yapacağız arkadaşlar. İlk 2 ilmeği şişime alıyorum. İlk sıradaki ilmeği sol yöndeki şişime takıyorum. İkinci sıradaki ilmeği ilk sıraya alıyorum. İlk sıraya aldığım ilmeği ters ördüm. İkinci ilmeği de ters ördüm. Üçüncü ilmeği de ters örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğin de yerini değiştireceğiz. Dördüncü ilmeği beşinci sıraya takıp beşinci sıradaki ilmeği dördüncü sıraya alıyoruz. İkisini de birer birer ters ördük. Düz yüze değiştirdiğiniz ilmekler bu şekilde görünecek. 2 düz ilmek örüyoruz. Yine 5 ilmeğe gelince ilk 2 ilmeği sağ yöndeki şişimize alıp ilk sıradaki ilmeği ikinci sıraya, ikinci sıradaki ilmeği ilk sıraya takıp ters örüyoruz. Üçüncü ilmeği de ters örüyoruz. Dördüncü ve beşinci ilmeği de değiştireceğiz yerini. Beşinci ilmeği dördüncü sıraya alıyorum. Dördüncü sıradaki ilmeği beşinci sıraya aldık ve ters ördük. Yeniden 2 ilmek düz ördük. Bu arada ilmeklerinizi değiştirirken kesinlikle ilk sıradaki ilmeği ön yüzden bu şekilde alıp değiştirmeyin arkadaşlar. O zaman modeliniz oluşmaz. İkinci sıradaki ilmeği düz yüzden alarak bu kısımda düz yüzde yansıyacak şekilde ilk sıraya takacaksınız. Diğer ilmeği de takıp ters öreceksiniz. Üçüncü ilmeği de ters ördük. Daha sonra yine dördüncü ilmeğimizi beşinci sıraya taktık. Beşinci sıradakini dördüncü sıra olarak ters ördük. Bir kez daha yapıyorum. İlk ilmeği sol yöndeki şişime taktım. İkinci sıradaki ilmeği ilk sıraya aldım. Ters ördüm. İkinci ilmeği de ters örüp üçüncü ilmeği de ters ördükten sonra dördüncü ve beşinci ilmeğin yerlerini değiştirip ters örüyorum. Düz yüzden görüntümüz böyle. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde yine anlatımı yapacağım.
Tekrar düz yüzdeyiz arkadaşlar. 7 ilmekten oluşan haroşa kısmı ördük. Devamında bir düz ilmek örüyoruz. Modelimiz için yine 3 ilmeği birlikte şişimize alıp bir kez ördük. Bir tane doladık. Tekrar ördük. 5. ilmeği düz örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Yine 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte düz ördük. Bir tane doladık. Tekrar düz ördük. 5. ilmeği düz örüyoruz. Model arasındaki 2 ters ilmeği ters ördük. Yeniden düz ilmek. 3 ilmeği aldık şişimize. Üçünü birlikte ördük. Bir ilmek dolayıp tekrar ördük. Yeniden bir düz ilmek. 2 tane ters ilmek. Bir düz ilmek. 3 ilmeği şişime aldım. Üçünü birlikte örüp bir ilmek dolayıp tekrar ördüm. 5. ilmeği düz örüyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek düz. 3 ilmeği aldım şişime, ördüm. Bir ilmek doladım. Bir kez daha ördüm. 5. ilmeği düz örüp 2 tane ters ilmek ördüm. Tüm düz yüzde model sıramızı bu şekilde öreceğiz. Yine düz yüzü tamamlıyorum. Ters yüzde bir kez daha örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için yine ters yüzün örülüşünü anlatacağım. Tamamladık düz yüzden sıramızı. Tekrar ters yüzü anlatım yapacağım. 7 ilmek örüyoruz. Yedi ilmekten sonra ilk 2 ilmeği şişimize, sağ yöndeki şişimize alıp ilk sıradaki ilmeği ikinci sıraya takıyoruz. İkinci sıradaki ilmeği birinci sıraya alıp ters örüyoruz. İkinci ilmeği de ters örüyoruz. Üçüncü ilmeği de ters ördükten sonra dördüncü ve 5. ilmeği örmeden şişimize alıp dördüncü ilmeği 5. sıraya, dördüncü sıradakini de 5. sıradakini de 4. sıraya takıyoruz. Taktıktan sonra ters ördük. 2 düz ilmek ördük. Yine ilk 2 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Daha sonra ters örüyoruz. 3. ilmeği de ters ördükten sonra 4. sıradaki ilmeği 5. sıraya kaydırıyoruz. 5. sıradakini de 4. sıraya kaydırıp ters örüyoruz. Yine 2 ilmek düz. Değiştirdim ilmeklerin yerini, ters ördüm. 3. ilmeği de ters ördüm. 4. ve 5. ilmeğimin yerlerini değiştirip takıp ters örüyorum. 2 ilmek düz. Modelimiz kendini belli etti arkadaşlar. Birazcık ilerleyeceğim modelimizde, daha sonra nasıl durduğunu yine size göstereceğim. Modelimde biraz ilerledim arkadaşlar. Gece çekim olduğu için çok güzelliği belli değil ama ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu kısımdan 1, 2, 3, 4 tane model ördük. Beden kısmına, roba kısmına yaptığımız 2 çizgi haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşamız var. Bu sırada haroşa çizgiyi bir kez fazla örmek istiyorum. Haroşa çizgiyi öreceğiz. Modeli örmeden tekrar döneceğiz. Çünkü modelimiz yükselip haroşa çizgilerin toplamaması için bu şekilde bir teknik uygulayacağız. Bu tekniği sağ yönde yaptığımızda sol yönde de yapacağız arkadaşlar. Ve hiç belli olmayacak, çünkü bu kısımda ilmekleri değiştireceğimiz için dönüş yaptığımız ilmek değiştirdiğimiz ilmeğin
arkasında kalacak. 7 ilmeği örüyoruz. 2, 4, 6 ve 7.'si. 7 ilmeği ördükten sonra model kısmından bir ilmek örüyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Yeniden haroşa bantları örmeye başlıyorum. Bir de ilik açma sırası olduğu için 2 ilmeği birlikte örüyorum. 12. haroşa 12 haroşa arayla açıyoruz. 13. haroşada ilik yeri olacak. 2 ilmeği birlikte ördüm. Kalan 4 ilmeği örüyorum. Yeniden düz yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında 3 ilmek daha ördüm. Şişimde 4 ilmek var. Kestiğim ilmeğin yerine ilik yeri için bir tane doluyorum. Devam edip kalan 2 ilmeği de haroşa örüyorum. Yine 7 ilmeğimiz oldu. Sayıp kontrol ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 çizgi. 13. çizgide de ilik yerimiz var. Model ilmeğinin birincisini örüyorum. Daha sonra 2 ilmek 3 ilmeği birlikte şişime alıp bir kez örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar örüyorum. 5. ilmeği düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeği ters örüyorum. Bu kısımda ilerlemeyeceğim. Size dönüş yaptığımız ilmeğin nasıl hiç belli olmadığını göstermek için tekrar ters yüzden örüp göstereceğim. Siz devam edeceksiniz diğer yöne. Bu sırayı sökeceğim ben. 1-2 ilmeği ördükten sonra model kısmının bu 2 ilmeğini alıp yerlerini değiştiriyorum. İkinci sıradaki ilmeği birinci sıraya aldım. İkinci ilmeği ördüm. Üçüncü ilmeği de ters ördüm. Daha sonra modelimizden bir ilmek ve bu kısımda dönüş yaparken ördüğümüz ilmeği değiştiriyoruz. Modelimize göre örüyoruz. Devamında da haroşa bantlarımızın ilmeklerini örüp sırayı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu kısımda dönüş yaptığımız sıra belli değil. Ayrıca bandımız da modelimizle aynı hizada gidecek. 6 çizgi haroşa ördüğünüzde bunun gibi dönüş yapabilirsiniz. Sağ yöne yaptığınızda aynı şekilde sol yöne de bu işlemden yapmayı unutmayın. Benim bu son ters yüzdeki sırayı söküp devam edeceğim. Şimdi sökeyim ki bazı örgüye yeni başlayan arkadaşlar bu şekilde olduğunu düşünmesin. Söktük sıramızı, diğer yöne doğru modelimizi örerek devam ediyoruz. Sol yönde de aynı işlemi yapacağım. Yeleğimizin beden kısmında modelli kısmı tamamladım arkadaşlar. Şimdi size model sayısını sayarak bir de mezurayla ölçerek ölçü vereceğim. İlk önce model sırasını sayıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane model yaptık. 30 modelle birazcık düzeltiyoruz. Örgümüzün yüksekliği 19 santim arkadaşlar. Modelimizi kurarken 22 ilmek eklemiştik. İlk sıra haroşa çizgiye dönerken de 11 ilmek azaltacağız arkadaşlar. Azaltırken de sizin için ters yüzde biraz örüp anlatım yapmak için hazırladım. Bu kısımdaki iki ters ilmeğimizin bir keresinde ikisini birlikte öreceğiz. Diğerinde ikişer, yani ayrı ayrı öreceğiz. Bu kısımda keseceğim ilmeklerdeyim. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek kesmiş oluyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bu iki ilmeği ise gelişine göre örüyorum. Devam edip modeli de örüyorum. Tekrar iki ters ilmeğe gelince ikisini birlikte örüp yine bir ilmek kesiyorum. Eğer ilmeklerimizi azaltmazsak bu kısımdaki bant kısmı açacağı için hoş durmaz. Onun için 22 ilmeğin yarısını kesmeye karar verdim. Devam ediyorum. 4 çizgi haroşa olana kadar örüyorum. 4 çizgi haroşa olunca kol kısmındaki gibi bir ters bir düz örgü yapıp ilmeklerimi kapatacağım. Düğmelerimi de dikip yeleğimin ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Tamamladım yeleğimizi arkadaşlar. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerini diktim. 1, 2, 3, 4, 5 tane düğme diktik. Şimdi ölçülerini vereceğim. Yeleğimin büyüklüğü 2 yaş arkadaşlar. Tüm boy uzunluğu yeleğimizin 36 santim, hatta 36,5 santimde gibi. Kol altından uzunluğu 22,5 santim. Beden genişliği 26 santim. Bu kısımda da robanın kol genişlik santimi de 33 santim arkadaşlar. Benim ölçülerim çok küçük değil biliyorsunuz. O yüzden tam 2 yaşa uygun bir yelek oldu. Yeleğimizden kalan ipimiz de bu kadar. 1,5 yumak ip kullandık yeleğimiz için. Anlatımımızın da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.